Merhaba herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi her evde olması gereken 5 ilacı söyleyeceğim size. Şimdi ben biliyorsunuz tıp fakültesinde okuyorum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir doktor kişinin hastalığını bilmeden, önce teşhis etmeden tedavi yapamaz, ilaç yazamaz. Ben de böyle farazi kafama göre ilaç söyleyemem, söylemem zaten. Ama bunlar hepimizin başına gelen durumlar için kullanabileceğimiz aslında hepsi jel, krem şeklinde ürünler. Eczaneden temin ediyoruz hepsini de. Ve hepimizin günlük hayatta başımıza gelen bazı sorunları çözmemize yarıyor. Onun için böyle 5 tane her evde bulunması gereken bence benim şahsıma göre bu benim şahsi fikrim. Bulunursa sizin için iyi olur. Bunları sizinle paylaşacağım. 5 tane. 5 tane, 5 durum için, 5 problem ve 5 çözüm. Şimdi öncelikle o zaman hemen başlayayım mı? Hemen başlayayım. Diyelim ki evde bulaşık yıkıyorsunuz. İşte sürekli 3 öğün. Zaten şu anda da evdeyiz. Elinizde yıkıyorsunuz diyelim ki. Elleriniz yara oldu. Efendim döküldü, pul pul oldu. Veya işte başka bir şekilde cildiniz çok kuru, yüzünüz kuru, buralarınız böyle kuruyor, çatlıyor. Ne bileyim işte pul pul dökülür ya böyle. Ya da ayaklarınız, topuklarınız. Şimdi yaza doğru belki sandaletler bilmem neler giyeceğiz. Onun için topuklarınızda böyle bir kuruluk var. Onu nasıl gidereceğiz? Bir tane krem söyleyeceğim şimdi. Hametan. Bunlar hepsi bizim evde kullandığımız kremler. O yüzden biraz böyle buruşuk falan ama bu Hametan %25 merhem yazıyor. Bunun bir de sarısı vardır. Böyle bir mavisi bir de sarısı var ama ben mavi olanını tercih ediyorum. Fark etmez, bu yara iyileşmesini hızlandıran bir krem. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bulaşık yıkadınız. Elleriniz pul pul oldu, döküldü. Yani o egzamaya kadar gidebilir. Yani hani o şey ilacı, bulaşık deterjanı ellerinize dokundu, zarar verdi, bir şey oldu. Ne yapacağız? Bunu alıyoruz. Bunu yoğurt sürer gibi sürüyorsunuz. Böyle bolca. Tamam mı? Bolca sürüyorsunuz elinize güzelce. Ondan sonra bir tane poşet, buzdolabı poşeti veya şu şey eldivenler olur ya, lateks bildiğimiz pudralı eldiven değil de böyle markette falan ekmek alırken hani olur bildiğimiz poşet eldiven, şeffaf. Ondan veya buzdolabı poşeti veya bir poşet, herhangi bir poşet elinize geçirdiniz. Bunu sürdünüz bolca hametanı elinize geçirdiniz. Ondan sonra elinize bir çorap veya eldiven. Sıcak tutacak bir şey. Bunu böyle sürdünüz, geçirdiniz onu. O şekilde yattınız. Sabaha kadar öyle kalsın. Uykudan önce yapın. Sabaha kadar öyle kaldı mı? Sabahleyin pamuk. İyileşecek yani. Herkes de farklı etki yapabilir. Hani birisi bir kere yapar hemen iyileşir. Birisinde 2-3 gün. Tabii hiçbirisi yeri değnek değil ama Hametan gerçekten bu tarz şeylerde çok iyi. Ayaklarınızda da aynı şekilde. Diyelim topuklarınız çatladı. İşte ufak bir böyle ayakkabıdan bir şey oldu falan. Veya bir yara oldu. Bir yerinizi kestiniz minicik. Veya çocuk işte bir şey oldu, yara oldu. Hemen o yara olan yere az bir şey sürüyorsunuz. Yara iyileşmesini fevkalade hızlandıran bir krem. Ayaklarda da aynı şekilde poşet geçirip çorap giyip sabaha kadar bekleterek kullanabilirsiniz bunu. Her evde bence bulunması gereken bir krem. Şimdi Hametan'ı geçtik. Bu da için çok önemli bir durumdan bahsedeceğim. Özellikle beyaz tenliler beni çok iyi anlayacaklar. Tatile gidersiniz yılda bir defa, iki defa. Ondan sonra dersiniz ki bir voleybol oynayayım. Şeyde, kumsalda. Dikkat etmezsiniz. Bu omuzlar böyle buradan yanar, kıpkırmızı artık pancar. Kırmızı pancar olursunuz. Ve her yeriniz acır. Hele o akşam yatamazsınız. Böyle yani yanık, güneş yanığı olursunuz. Özellikle beyaz tenliler. Mesela Berat esmer olduğu için Berat istediği kadar oynuyor. Bütün gün futbol, voleybol, kumsalda, denizde. Ben de böyle bir şey oluyor hemen üstüme pareo giyiyorum. Sırf böyle hani şuralar şey olmasın, yanmasın falan diye. Yok yani benim de buralarım böyle her tatil yani. Her seferinde 50 artı krem kullanırım gene de yanar. Yanıyor yani. Dikkat etsem de. Yanık oluyor. Hele ben bir sene böyle bayağı bir dikkat etmemişim. Herhalde uyuya mı kalmıştım? Tam da hatırlamıyorum. Güneşin altında uyuyakaldım galiba. Kimse de uyandırmamış. Böyle yüzüstü uyuyakalmışım. Yemin ediyorum yatamadım 3 gün. 3 gün yatamadım. Buralarım da yanmıştı hani. Ondan sonra yüzüstü yatıyorum olmuyor, bir de geriliyor böyle. Yani o acıyı anlatamam size. O güneş yanığını. Onun için şimdi çözüm
bu krem. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Silverdin krem. Bu zaten yazıyor üstünde. Yara ve yanık tedavisinde diye. Böyle belki ekran fotoğrafı alırsınız. Birçoğunuz biliyordur bunu. Bu herhangi bir yanık. Mesela süt yanığı, su, işte kaynar süt, ne bileyim yağ sıçrar mesela buranıza, böyle yağdan yanar. Ondan sonra onlarda bu krem çok faydalı. Hemen ilk anda sürebilirsiniz. Hem acısını, o yanmasını, gerilmesini falan düzeltiyor. Hem de yani iz kalmamasını sağlıyormuş. Öyle dediler. Ben hiç böyle bir yağ yanığında falan bunu sürmedim. Bir kere elime yağ sıçramıştı. Küçücük bir şeyde o kadar acıdı ki anlatamam yani. Ama zeytinyağı sürmüştüm. Normal zeytinyağı sürmüştüm. İz falan kalmadı. Çok küçüktü zaten. Onlarda da kullanıyormuş. Ben bunu kendimde güneş yanığında kullanmıştım. Yani güneş yanığı. Herhangi bir kaynar süt döküldü, sıçradı, su. Her türlü yanık, yara tedavisinde bunu kullanabilirsiniz. Silverdim. Yani tabii ki hani büyük bir yanığınız varsa tabii ki doktora gidin yani. Ama diyelim ki kamptasınız, bir yerdesiniz, işte bir yağ sıçradı falan. Bu yanınızda bulunursa güzel olur yani. Hemen sürersiniz. Doktora gidemeyecek bir yerde olursunuz. Köyde, yaylada, şurada, burada. Bulunması faydalı bence. Silverdim. Tamam mı? Şimdi kamp demişken, kampta şurada burada bizi hep en çok nedir yani en önemli düşünülen şey sinek ilacı, sinek kovucu falan. Diyelim ki almadınız. Sinekler de sizi ısırdı veya işte hayvan çok olan bir yere gittiniz, pire. Biz bir kere mesela bir köye gitmiştik. Ben de böyle kuzular ay çok küçük seveyim, kucağıma alayım, keçi yavru bilmem ne derken böyle bacaklarım komple pireden şey olmuştu. Onun da ısırığı çok acayip derecede kaşınıyor. Sinek gibi değil yani, daha farklı. Veya sivrisinek. Yani önlem aldınız. Benim bu sinekle ilgili bir şeyim var. Bir tane tarifim var, sinek kovucu. O yaptığımız şeyin kokusuna sinekler gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Onun tarifini başka bir videoda belki veririm. Ama diyelim ki yapmadınız. Kimyasal bir ilaç da kullanmadınız. Sinek sizi ısırdı. Ve çok kaşınıyor. Onu kaşırsanız o böyle yara olur, kanar, üstü kabuk bağlar falan, 15 günde zor iyileşir. Ama kaşımazsanız 2-3 günde kendiliğinden geçmesini düşünüyoruz, sinek ısırığını. Diyelim çok ısırdı veya bir tane sizin sinirinizi bozuyor, kaşındırıyor. Stilex. Bu Stilex jel. Bundan niye bizde 2 tane var bilmiyorum. Tarihine bakayım. İkisi de geçmemiş. Stilex diyor. Zaten üzerinde yazar bunun. Şey diye, anti alerjik, anti pruritik, yani şey, kaşıntı için. Kaşıntı oldunuz. Tamam mı? Kaşınıyor. Sinek ısırdı sizi. Onun üzerine sürüyorsunuz. Kaşıntısını geçiriyor. Siz kaşımayınca ne oluyor? 2 günde kendinden iyileşiyor. Veya çocuğunuz. Belki büyükler kaşımadan durabilir ama çocuk hemen gördüğünüz sinek ısırdı. Çocuk bir yerini kaşıyor. Ne yapacaksınız? Hemen bunu sürüyorsunuz. Yara olmadan, kabuk bağlamadan, kanamadan bu işi hallediyorsunuz. Diyelim kaşıdı, kanattı, yara oldu. O zaman ne yapacağız? Hametan süreceğiz. O zaman da hametan. Çünkü o artık yara olmuş oluyor. Ama kaşıntıyı alması için kaşıntı giderici olarak bunu kullanabilirsiniz. Stilex jel. Bu da böyleydi. Bu da 3. kremimizdi. Yani hani bir kampa gidersiniz şuraya buraya. Yoksa ki tabii doktora gidilebilir bunlar için ama hani bu kadar basit şeyler için de bunların evde bulunması kullanışlı olur bence. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Arpacık denir. Gözünüzün üstü böyle şişer. İltihap olur. O göz akar. Ondan sonra ağrır. Tamam mı? Ağrı da yapar. Gözü açamazsınız. Göz böyle şişer. Ondan sonra bundaki peçeteyi buna sürerseniz öbürüne de geçer. Çünkü akıyor ya, siliyorsunuz. Kesinlikle ondan ona bir şey sürmeyeceksiniz. Buna sürdüğünüz bir şeyi, peçeteyi, elinizi sürdüyseniz elinizi yıkayacaksınız. Bunda sürdüğünüz, kullandığınız, hasta göze kullandığınız peçeteyi öbürüne sürerseniz öbürüne de geçmiş olsun, öbürüne de geçer. Onun için o arpacık it dirseği falan da diyorlar. Böyle gözün üstü şişer. Olur ya hani, böyle yaşamışsınızdır yani, vardır içinizde yaşayanlar. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bana göre, benim şahsıma göre, ben geçirdim onu, yaşadım daha önce. Ve tekrarlayan da bir şey, o uçuk gibi bir şey. Kendi kendini sınırlıyor ama tekrarlayan bir enfeksiyon. Şöyle oluyor, bence en büyük ilacı sarımsak. Arpacığın 1 numaralı ilacı ne derseniz sarımsaktır. Sarımsağı alıyorsunuz, bildiğiniz diş sarımsağı kesiyorsunuz ortadan ikiye. Hafif sıktırıyorsunuz. Onu böyle gözünüze sürerseniz yakar ama. Yakar. Bir problemi var, yakar biraz. Biraz yakıyor ama çok değil. Ben mesela o arpacığın acısını çekmektense o sarımsağı sürmeyi tercih ederim.
Sarımsağı sürersiniz, o onu geçirir. İlaca gerek kalmaz hiç. Ama diyelim ki süremiyorsunuz. İşte canınız yanıyor veya işte yani hani dayanamıyorsunuz veya işte kokuyor diyenler olabilir. Bilmiyorum hani. Kullanamayacak olanlar için tabii ki çözümü yok mu? Var. Nedir o? Bunu da birçoğunuz bilecektir. Teramis'in göz kremi. Minnacık bir şey. Bakın. Üzerinde yazar göz merhemi diye. Teramis'in bu antibiyotikli bir merhemdir. Oradaki enfeksiyonu bunu sürersiniz. Arpacığı geçirir. Yaklaşık 3 gün 5 gün arasında geçirir şeyi. Gözünüzdeki şişmeyi. Doktora giderseniz çok büyük ihtimalle bunun gibi bir ilaç ya bunu ya da bunun bir türevini verecektir. Bir de göz damlası verir çok büyük ihtimalle. Tabii ki gidebiliyorsanız gidin ama benim dediğim hani bu acil durumlar falan diyorum ya, her şey olabilir. Tedbirli olmakta fayda var yani. Bu çok pahalı bir krem değil. Bu Teramis'in merhem. Çok eskiler de bilir bunu. Eski de bir kremdir bu. Teramis'in kullanabilirsiniz. Tamam mı? Direkt sürersiniz arpacığın ilacı. Ama neydi? Bir numaralı ilaç aslında sarımsak. Sarımsağı sürersiniz, hiçbir şey kalmaz, geçer. Ben hatta yaz kış mesela akşam gündüz çok konuştum. İşte akşam boğazımda bir ağrı var veya burnum tıkanıyor gibi, kırgınlık var, işte grip olacağım gibi ise mutlaka geceden sarımsak yutarım. Sarımsağı bütün halde çiğnemeden yutarsanız çok fazla kokmaz. Ama yine de işte dişinizi fırçalayacaksınız, duş alacaksınız. Tabii ki sarımsak yiyorsunuz sonuçta. Şey de yapılabilir, pişirilebilir. Soğanla sarımsağı az bir suya koyup haşlarsınız. O da çok faydalı bütün hastalıklar için. İşte soğuk algınlığıdır vesairedir. Böyle hasta olacağım gibi falan öyle bir safa vardır ya, hani kendinizi kötü hissedersiniz. O arada sarımsak yutarsanız gece yutun, sabaha hiçbir şeyiniz kalmaz. Teramis'in de böyle. Bir de son bir tane kaldı. 5 taneydi. Uçuk. Hepimiz demeyeyim. Ben hiç hatırlamıyorum uçuk çıkardığımı. Ama hani mesela korkarsınız, işte stres yaparsınız, bir şey olur, hemen buradan patlar. Buradan böyle. Bir de o acır. Konuşamazsın, yemek yiyemezsin. Sıkıntı olur ve yani bazı insanlarınki de çok çok zor geçer. Yayılır. Zor şekilde geçer. Zaten bağışıklık sisteminiz düştüğü için uçuk orada çıkıyor. O virüs orada aktif oluyor. Kendi kendini sınırlar ama daha hızlı geçebilmesi için, bir de tekrarlayan bir enfeksiyon biliyorsunuz. Tekrarlar uçuk. Geçebilmesi için kolayca basit bir çözüm var. Bir tane krem, minicik bir şey. Şu. Şöyle göstereyim. İsmi falan üstünde yazıyor. Bu krem biraz pahalı bir krem. Bu sanırım 50 lira civarında olması lazım. Ama sürüyorsunuz anında. Değil mi Berat? Kaç günde geçmişti senin bu sürdüğünde? 3. 3 günde mi geçti? Sürüyorsunuz, 3 günde geçer. Sürmeseniz de bir haftada geçer herhalde uçuk. Bir Öyle ayda. tahmin ediyorum. Bir ayda mı? Bir ayda. Her yere yayılıyor hemen. Sende mi yayılıyor acaba? Yani her yerine yayılır dudağının üstüne Yayılır. değdirirsen Mesela yayılır. şurada çıkar. İşte daha o yayılır bazı insanlarda. Bazılarınınki daha çabuk geçiyor ama bildiğim kadarıyla. Ama bunu sürdünüz 3 gün. Bir de çok uçuk oluyorsanız zaten az bir şey süreceksiniz. Oraya minicik böyle. Yani alınabilir bir krem. Evde de bulunursa, hani çok uçuk çıkarıyorsanız evde bulundurabilirsiniz. Çünkü tekrarlıyor. En ufak bir üzüldüğünüz zaman, bir şey olduğu zaman falan tekrarlar. Bu kremle çözümü basit. Uçuğun çözümü. Şimdi o zaman hepsini bir toparlayalım. 5 tane ben size bugün 5 adet krem önerisi verdim. Hepimizin başına gelebilecek durumlar için. Günlük hayatta hepimizin elleri kuruyor, çatlıyor. İşte bir yeriniz yanabilir, bir şey dökülebilir, bir yerinizi kesebilirsiniz, yara olabilir. Onun dışında ne bileyim sinektir, şudur budur, ısırır bir şekilde, kaşıntı olur. Ondan sonra kaşındığınız zaman bu tarz olabilir. Arpacık, uçuk, bu gibi şeyler için 5 tane krem söyledim size. Bir tanesi Hametan'dı. Bu yara iyileşmesini hızlandıran bir kremdi. İşte varsa ellerinizde pul pul dökülme, buralarda kuru ciltliler bilir. Şuralardan şöyle dökülmeler olabilir. Ayağınızdaki çatlaklara bunu sürüyorsunuz. Üstüne poşet geçiriyorsunuz dedim. Üstüne de çorap giyersiniz. Tabii bunu yapmak zorunda değil. Bu sıcak dursun ve sabaha kadar dursun diye aslında. Ama hani elinize normal bir krem olarak da bunu kullanabilirsiniz. Sürebilirsiniz el bakım kremi olarak. Hametan krem de bir tanesi. Diğeri Silverdin yanık kremi. Güneş yanığı olur, süt yanığı, yağ sıçradı yanık. Onların hepsi yanık. Su sıçradı, işte sıcak su bilmem ne, işte çaydanlık devrilir, her şey olabilir.
Tabii ki Allah korusun, yanık çok çok zor bir şey. Benim anneannemin karşı komşusunun bir kızı vardı. Kızcağız işte kaynar süt kazanı varmış köyde. Kocaman bir süt kazanı. Onun içerisine yanlışlıkla, küçük tabii, oturmuştu. Böyle bacağında, kolunda, hepsinde vardı ve çok çok acayip derecede kaşındığını falan söylerdi yani. Çok zor oluyor. Özellikle süt yanığı daha da zor oluyormuş. Ben de o zaman görmüştüm. İlk defa karşılaştım. Yani benim şurama küçücük bir yağ sıçradı. Anneme gösteriyorum. Anne, iz kalır mı? Anne, öp geçsin falan diyeceğim neredeyse. O kadar çok acıdı ki anlatamam size. Zeytinyağı da sürülebilir yanağa ilk müdahale olarak. Hani bu aklınıza gelmez veya evde yoktur. Zeytinyağını hemen alır sürersiniz. Küçük yanıklar için söylüyorum tabii. Büyüğü için tabii ki doktora gitmek lazım ama güneş yanığı olduğunuz, mesela güneş yanığına da yoğurt da sürerler. Yani sürmedim diyemeyeceğim. Ben de sürmüşlüğüm vardır yani. Çünkü her yıl yandığım için. Bu da Silverdin. Bu yanıklar için bunu kullanabilirsiniz. Diğeri neydi? Silex jel. Şöyle bir şey. Bu da kaşıntı için. Bir şey yediniz, işte alerji yaptı ya da kaşındı herhangi bir şekilde. Sinek ısırdı, pire ısırabilir. İşte ne bileyim ben, başka herhangi şekilde bir böcek ısırığı. Tabii ki bilmediğiniz bir böcekse, böcek sizi ısırdı burada duruyorsa, böceği çıkarmadan ne yapıyorsunuz? Hemen hastaneye gidiyorsunuz. Böcek sizi ısırdıysa, buradaysa böceği alıp hastaneye gidiyorsunuz. Ama normal bir sinek ısırığı, sabah kalktınız sinek sizi ısırmış, kaşınıyorsunuz. O zaman kaşıntısını gidermek için sadece bunu kullanabilirsiniz. Ama öbür türlü böcek ısırır, bir şey olur, böcekle beraber hastaneye gidiyorsunuz. Aman ha, yani beni hani Buse demişti bu kaşıntısını gideriyormuş falan, öyle bir şey yapmayın. Bu sadece sinek ısırdı mesela, kaşıntı oldu, kaşımamak için. Bu o. Teramisin merhem demiştim. Göz merhemi bu. Gözünüzde işte arpacık çıkar, böyle şişer ya hani, göz ağrır, akar. O da bulaşıcıdır. Sizin kullandığınız havluyu bir başkası kullanmayacak. O göze sürdüğünüz herhangi bir peçeteyi kendi diğer sağlam gözünüze bile sürmeyeceksiniz. Bunu süreceksiniz. Bunu Teramisin merhemi veya sarımsak, bir numaralı ilacıydı. Sarımsağı süreceksiniz, iyileşecek. Bu da böyleydi, Teramisin. Şöyle göz merhemi yazıyor zaten üstünde. Küçücük bir şey, 3,5 gram bu. Ve uçuk için Vectavir yazıyor sanırım. Evet. Uçuk için bu krem de minicik bir krem. Birazcık pahalı demiştim ama kullanılabilir. Tekrarlıyor. Zaten az bir şey kullanıyorsunuz uçuk için. Üzerine sürdüğünüzde 3 günde geçirdiğini söylüyor Berat. 3 günde geçiyormuş. Bu zaten onun kremiydi. Size bugün 5 tane her evde bulunması gereken, bence bulunması gereken, bulunursa iyi olacak dediğimiz 5 tane krem söyledim. Dediğim gibi ben henüz doktor değilim. Ben 3. sınıf öğrencisiyim tıp fakültesinde. Yani şu an için hiçbir şekilde birisine ilaç yazma, herhangi bir ilaç önerme gibi bir şey yapmıyorum. Yapamam. Hiçbir zaman da yapmadım. Ama bunlar hepimizin başına gelebilecek durumlar için yine söylüyorum. Yani yanık, hangimizin bir yeri yanmıyor evde? Bir şey sıçrayabilir, her şey olabilir. Onun için acil durumlarda kullanılabilecek, evde bulunursa iyi olacak dediğimiz ilaçlar. Bu 5 tanesi. Aklınıza gelir, bir yerde kaydedin, bir köşede bulunsun. Her şey olabiliyor her zaman için. Tedbirli olmakta fayda var. Özellikle anneler her zaman için her konuda tedbirli olurlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamı gelecek. Ben tıp öğrencisiyim ve kendi yapacağım işle ilgili videolar çekmek tabii ki isterim. Bildiklerimi aktarmak isterim. Bunun dışında tıp fakültesiyle ilgili merak edilen, işte tıp kazanacak birisi nasıl bir şey yapmalı, nasıl çalışmalı, bundan tutun şeye kadar, yani tıp fakültesine girdim, kazandım, hangi kitapları almalıyım? Buralara varana kadar video çekebilirim. Kendi okulum Ankara Tıp'ın sistemini çok iyi bildiğim için kendi okulumla ilgili videolar çekebilirim. Ondan sonra okulla ilgili komik, böyle tıp fakültesiyle ilgili trikler, espriler tarzı videolar çekebilirim. Bunların devamı gelecek. Yani düşünüyorum böyle şeyler yapmayı. Özellikle hangi kitabı almalıyım, hangi kitapları, nereden çalışmalıyım gibi. Yani tıp fakültesi kazandım. Yazdım, gideceğim. Ama hangi kitapları almalıyım? İşte anatomi atlası alınır önce bir. Hangisini alayım falan gibi. Bu tarz bir video çekmek istiyorum. Bu tarz video istiyorsanız, izlemek isterseniz abone olup takipte kalabilirsiniz. Bu şekilde, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda herhangi bu şekilde bunları kullanıp da neydi onun adı?
kullandım işte şöyle oldu böyle oldu gibi veya işte hani başka türlü şeyler için, durumlar için işte ayak mantarı şudur budur onlar için kremler de istiyorsanız onlarla da ilgili video çekebilirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Karantina günlerinde evden falan çıkmayın. Çok şey olmadıkça ben hiç çıkmıyorum yani. Dışarı çıkmıyorum. Tabii ki ben Bolu'da oturuyorum. Şu anda Bolu'dayım. Ama çok fazla vaka yok ama yine de yani illaki buna hepimiz yakalanırız bu virüse öyle düşünüyorum. Ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi. Çünkü birdenbire hastanelere sağlık personelinin yükleme olmasını istemiyor kimse. Evden çıkmayı kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle yani bu dönemde görüşmeyelim demek bence seni çok seviyorum demek oluyor bana göre. Dikkat edin birazcık. Bu zaman da geçecek. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.